İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Sefa. Sefa üniversite yıllarında sadece cep harçlığı çıksın diye e-ticarete başlamış bir kişi ve 1,5 yıldır Trendyol'da satış yapıyor. 8 milyon TL gibi bir ciroya da ulaşmış ayrıca. Ben çok merak ediyorum e-ticaret hikayesini. Yani cep harçlığı çıksın amacıyla, çünkü piyasada çok fazla e-ticarete başlamak isteyen çok fazla insan var. O yüzden o kişilere örnek olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Davetimi kırmadın, buraya kadar zahmet ettin. Estağfurullah. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Sefa kimdir? Nasıl başladı bu işlere? İsmim Sefa Demiray, 26 yaşındayım. 4 senedir e-ticaretle uğraşıyorum. Üniversitedeyken bir arkadaşım komisyonculuk yaparak, yani erkek giyim ürünlerini kendi Instagram sayfasında satarak bir işe başladı. Sonra bana da önerdi. Ben de dedim ben de yapabilirim. Hani zaten derslerime de engel olmayacağını düşünmüştüm o zaman. Başladım. Hatta o zaman 150 TL gibi bir ücret verdim sayfa için. Yani 3 ortak yaptık. Başladık. Sonra ilk ay zarar ettik biz. Yani cebimizden 40 lira daha verdik. Neden zarar etmiştiniz? Şöyle komisyonculukta şöyle bir şey var. Kabul ödemeli gittiği için ürün eğer müşteri teslim almadan geri gönderirse o siparişi alan kişiden 10 TL düşülüyordu. Bizim de siparişlerimizin çoğu iade olarak gelmiş. O yüzden zarar ettik. Ama daha sonrasında ortalama ayda 50 lira gibi bir kazanç sağlarken dedik ki biz bu işi kendimiz yaparız. Buna inandık. Sonrasında da kendi şirketimizi kurup bu işi yapmaya başladık. Sattığınız ürünler ne tür ürünlerdi? Yani komisyonculuk yaptığınız ürünler? O zaman da erkek giyim sadece ürünleri giyim, satıyorduk. tişört, pantolon, ayakkabı. Aynen. Peki ya o yıllarda tabii Instagram komisyonculuğu ben de duymuştum bu arada. Hatta birkaç yerde reklam görmüştüm. Gelin ürünlerimizi satın, size işte şu kadar komisyon verelim vesaire diye. Evet, güzel bir iş. Başlangıç için mantıklı. Yani başkasının ürünü. Buna affiliate de diyebiliriz aslında. Bugün Trendyol da aynı şeyi yapıyor. Amazon da aynı şeyi yapıyor. Amazon Amerika. Influencer'lara diyor ki ürünlerimi koy, satılsın, sana para vereyim diyor mesela. Hani aynı mantıkla çok fazla çalışan şirket var ve yapan insan da çok fazla var. Hatta çok ünlü influencer'lar bile yapıyor şu an bunu. Trendyol'dan link paylaşıyor mesela. Yani aşağı yukarı benzeri bir iş anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Yani çok bir bütçe ayırmıyorsun. Zaten stok bulundurmuyorsun. Ürünü sen hiç görmüyorsun bile. Sadece müşteriyle konuşuyorsun. Adresini alıyorsun. Bu kadar. Peki başlangıçta e-ticarete başlamak isteyen, sermayesi olmayan bir kişiye bu iş modelini önerir misin? Şu anda önermiyorum çünkü Instagram'da olaylar çok değişti. Yani önceden biz ilk girdiğimizde kesinlikle reklam vermiyorduk. Sadece keşfet üzerinden satışlarımızı yapıyorduk. Aynen, hashtaglerden. Hani bir ara artık keşfete çıkamamaya başladık. Sponsorlu reklam yoktu henüz. Fenomen reklam veriyorduk. Fenomen reklamlarıyla satış yapmaya başladık. Bir süre sonra onlar da artık verim olmamaya başladı. Sponsorlu reklama başladık. Sponsorlu reklamda da son 5-6 ay öncesine kadar falan yine iyiydi. 5-6 ay önce tıklama başı maliyetler çok arttı. Yani 3 katı 4 katına kadar artınca artık o da zarar etmeye başladı. Yani şu anda biz Instagram satışı yapmıyoruz zaten. Peki bunu neye bağlayabiliriz? Yani tıklama başına tekliflerin artmasının sebebi doların yükselmesi mi, yoksa başka bir denklem mi var orada? Doların yükselmesi de bir etken tabii ama bence Trendyol'un Instagram'da sponsorlu reklamlarını çok arttırmasıyla alakalı bir şey. Çünkü o dönemde gerçekten hani önceden de vardı ama o dönem çok arttırdılar yani sponsorlu reklamı. O da yani müşteri de Trendyol'a daha çok güveniyor tabii. Çünkü kapıda ödemeli ürüne güvenemeyebiliyorlar. Ne çıkacağı belli olmaz sonuçta. Aynen öyle yani. Başıma gelmedi ama yani hikayeler duyuyoruz sonuçta. Yani bizim bile etrafımızdaki insanların başına çok geldi o durumlar yani. Peki aylık 50 TL çok düşük bir rakam bu arada. Hani aylık 50 TL kazandığımızı gördüğümüzde kendi ürünümüzü üretmeye karar verdik dedin. Şimdi orada yani tek sebep o muydu? Yani 50 TL çok düşük olduğu için söylüyorum. Biz sadece potansiyelin farkındaydık. Yani kendi ürünümüzü üretmedik ama yani biz de bu şekilde Merter'den ürünümüzü alıp satabiliriz mantığıyla. Potansiyeli gördük çünkü çalıştığımız firma hani gerçekten iyi cirolar elde ediyordu. Bunun farkındaydık. Bizim gibi birçok komisyoncusu vardı. Tabii. Biz de karar verip kendi komisyoncularımızı da oluşturduk o dönemde. Yani kendi şirketimizi kurana kadar hem kendi sermayemizi oluşturduk hem kendi alt komisyoncularımızı oluşturduk. Aynı sistemi biz kurduk. O sistemi kurmak için nasıl bir sermayeniz vardı girişimde? İşte girişte hiç sermaye yoktu. Komisyon kazana ortalama bir 120 bin lira gibi bir sermayeye ulaştık. Ama bunun çoğunu yine sayfalara falan harcadık. Yani mal üzerinden, yani ürün için 50 bin lira gibi bir sermaye falan harcamıştık. 50 bin. O zaman en başta anladığım 50 TL değil mi? 50 bin TL miydi? Neydi? Hayır, 50 TL. 50 TL'ydi. Aynen. Tamam. Yani biz kendimiz bireysel 50 TL kazanıyorduk ama potansiyelin farkındaydık yani. Nasıl çıktı o 120 bin TL'ye o sermaye? Daha fazla sayfa satın alıp o sayfalarda yani diğer sayfalara göre daha aktifti. Keşfette bayağı ilerlemişti.
çok iyi satışlar yapıyorduk gerçekten o zaman. Facebook sayfaları satın aldınız. Instagram sayfaları. Instagram sayfaları. Çok güzel ya, mantıklıymış. Peki satın aldığınız Instagram sayfaları nereden alıyordunuz? Ya şöyle ufak çaplı fenomenlerden veya böyle atıyorum araba sayfası oluyordu. 50K işte 100K falan takipçisi var. Biz onları satın alıyorduk. Teklif ediyordunuz bana bunu sat diye. Aynen tabii. Zaten bu işin piyasası vardı yani. Önceden çok fazlaydı. Şimdi artık eskisi kadar yok. O şekilde alıyorduk. Sonra kendi ürünlerimizi orada paylaşıyorduk. Eski ürünleri siliyorduk. Bu şekilde başladı. Peki şu an o iş modelinin oluru var mı? Yani şu an yine Facebook sayfası satın alsa, Instagram, orada ürünleri insanlar sergilese mantıklı bir iş modeli mi? Bence değil şu anda. Dediğim gibi yani zaten reklama da bir bütçe ayırmak lazım çok fazla şu anda. Yani evet. Tıklama başı maliyetleri de çok yüksek. Yani biz mesela 8 kişi çalışıyorduk sadece Instagram yaparken. Çünkü Instagram'da kapıda ödemeli olduğu için paketleme için 1 veya 2 çalışanımız vardı. Mankenimiz vardı. Barkod için bir çalışanımız vardı. Sonra değişim için bir çalışanımız vardı. Kargo takibi için bir çalışanımız vardı. Sipariş olayı zaten ayrı bir dünya Instagram için. Maliyet çok fazlaydı. Çalışanların sigortası, yemeği, maaş falan derken o onu kurtarmıyor yani. Evet. Sonuçta daha karlı satmak lazım. En önemli sebep de kar aslında. Peki sonrasında kendi ürünlerimizi yaptırmaya karar verdiniz. 120.000 TL ile 50.000 TL sermaye ile ürünleri yaptırmaya başladınız. Merter'den alıyorduk. İlk başta yaptırmıyorduk. Aynen. Merter'den alıp çekimini yapıp satıyorduk ilk başta. İlk ne yaptırdınız ürün olarak? Kendi markanız? Kendi markamız kot pantolonları yaptırıyoruz. Bu Trendyol'a geçtikten sonra oldu tabii Instagram'da. Yok, ilk yaptırdığınız ürün. Instagram'da hiç ürün yaptırmadık. Yani sadece al sat yapıyorduk. Anladım. Pazar yerine geçince ürün yaptırdınız. Aynen. Çünkü ya şöyle beden varyasyonlu ürünlerde sıkıntı var. Şöyle bir beden hep daha fazla satıyor. Bunun için de sürekli serili ürün alman gerekiyor. Yani atıyorum pantolonun 33 bedeni en çok satan bedendir. 33 satıyor. Diğer bedenler satmıyor, elinde kalıyor. Sürekli yeniden alman gerekiyor. Bunun için de artık hani sadece atıyorum 33 bedenini yaptırıyoruz. Diğer beden bitiyor, diğerini yaptırıyoruz. Bu şekilde hani elimizde mal kalmamış oluyor. Peki zamanında ben de yaptığım için aslında az çok detayını biliyorum ama hani izleyenler bilmeyebilir diye soracağım. Merter piyasasında bir tekstil ürünü yaptırmak için tanıdık mı olması gerekiyor yoksa çok yüksek adetli sayılarda ürün mü yaptırmak gerekiyor? Yani tanıdık da yaptırabilirsiniz ama hani hiç tanımadan bir yere girerseniz yüksek adetli yaptırmanız gerekir. Yani çok düşük adetlere yapmıyorlar. Siz yüksek adet mi yaptırdınız başta? Aynen, yani yüksek adet yaptırdık. Bizim de zaten pandemiyle birlikte çok bir artışa geçtiği için potansiyeli de fark ettik. Yüksek adetli ürünlerimizi yaptırdık. Peki Trendyol'da şimdi 8 milyon TL tabii çok ciddi bir rakam. Trendyol üzerinden bu ciroyu yapıyorsunuz. Bazıları şunu söylüyor, ben gelecek yorumları hemen söyleyeyim. Ya 8 milyon TL çok önemli değil ciro. Ne kadar kar ediyor kısmı çok önemli diyor insanlar. Haklılar da ama sonuçta bir ciro elde ediliyorsa, yani ne var onda ben de yaparım diyen çok fazla insan var çünkü. O ciro yapılıyorsa ortada bir başarı, ortada bir strateji, ortada bir marketing, pazarlama stratejisi, birçok detay vardır. Onları zaten konuşacağız şimdi. Ve onun arkasında da sonuçta zararına satacak haliniz yok. Siz o ürünü 8 milyona mal edip 8 milyon satamazsınız. Mutlaka bir kar oranı mutlaka vardır. Ortalama kar oranları şu an nasıl Trendyol'da? Yani %10 civarlarında şu %10. anda. Yani bütün giderleri düşünce %10 gibi bir rakam. Peki yaptığınıza değiyor mu yani? Trendyol'da satmak mı yoksa Instagram'da peşin satmak tabii ki daha karlı olacaktır ama insanlar Trendyol'a güvendiği için Trendyol tercih ediyor. %10'la satış yapmak şu an Trendyol'da mantıklı mı? Yani bizi tatmin ediyor. Yani giyim sektöründe çok fazla rekabet var. Bir de değişim çok fazla var, iade. Aynen. Yani bizim ürünlerimiz bir de slim fit kesim. O yüzden yani insanlara dar geliyor genelde. İadelerin %95'i ürün dar olduğu için bize iade edilmiş oluyor. Ya ama bence gerçekten değiyor çünkü ciro arttıkça yani sürümden kazanıyoruz bir bakıma yani. O zaman şunu diyebilir miyiz? O %10'luk karlılığın içerisinde iade oranlarındaki işte kayıplar, kargo kayıpları, vergiler, işte yıllık vergiler, KDV, o bu hepsini hesapladığımız zaman %10 kazanıyoruz. Tabii. O zaman çok mantıklı kesinlikle. Çünkü bazı girişimciler şunu yapıyor. Ya ben ürünü 100 liraya alıyorum, 200 liraya satıyorum, Trendyol'a veriyorum 30 lira komisyon, atıyorum rakamları. Günün sonunda o bu şu 40 lira kazanıyorum diyor mesela. Hiç vergiyi hesaplamıyor, hiç iadeyi hesaplamıyor. Ama yekünde yani genel toplam yaptığı zaman sene sonunda ben diyor ki şimdi elektrik faturasını daha iyi yansıtmalı gider olarak bana göre bir girişimci.
Yani ben bir yıl içerisinde ne kadar elektrik faturası ödüyorum bu işi yapmak için? İşte 5.000 lira. Onu yaz gider kalemine. İşte ne kadar su tüketiyorum? Onu yaz. Bu önemli. Eleman maaşını yazıyorsun. Eleman maaşının şeyini de yaz. Sigorta bedelini de yaz. Sigortaya para ödüyorsun sonuçta. Onu da yazmak gerekiyor. Bunları alt alta topladığın zaman net rakam senin aslında net karın oluyor. Bunu çoğu girişimci hesaplamadığı için ne yazık ki bana göre iflas ediyorlar, kapatıyorlar. Bir yıl çalışıyor, para kazanıyorum zannediyor. Halbuki hep cepten yiyor, hep içeriden gidiyor, maldan yiyor daha doğrusu. Yani stoğumda 10.000 tane mal var ve 10.000 tane mala karşılık da 100.000 lira para var. Ben ne oluyor? O 10.000 tane malı sattıkça param artıyor. Kâr ettiğimi zannederek içerideki parayı yiyorum ama 2 sene sonra ne oluyor? Eyvah ne oldu? Benim stok artıramıyorum ben. Ben o eski 10.000 stoğumu geri yerine koyamıyorum. Param da gitti diyor. Ne oldu acaba diyor. Bilmiyor. Çünkü ya orada vergiyi hesaplayamadı ya da stopajı bir şey hesaplamadı mesela. Bir hesap hatası var. Bunları nasıl organize ediyorsunuz bu kadar büyük bir operasyonda? Ya şöyle biz yani 4 senedir yapıyoruz zaten bu işi. Bütün giderlerin hepsi ortalama kafamızda oluyor yani. Atıyorum eleman maaşı veya elektrik, su falan. Hani yüzde olarak bakıyoruz zaten bunlara. Yani bir ürüne fiyat vururken %5'ini atıyorum elektrik, su gider olarak yazıyoruz. Reklam maliyetleri zaten bizde çok fazla. En büyük maliyetimiz bu. Trendyol reklamları mı? Aynen. Ya biz Trendyol reklamı da yapıyoruz. Fenomen reklamları da yapıyoruz. Bize eskiden alışkanlık kaldı biraz. Instagram'da çok yapıyorduk çünkü. Yani en büyük maliyetimiz bunlar. Kargo aynı şekilde. Peki Trendyol'da fenomen reklamları işe yarıyor mu gerçekten, influencer reklamları? Şöyle direkt satışta çok beklediğimizi alamadık ama bize çok takipçi kazandırdı. Ya mağazamızın şu an 10.000 küsur takipçisi var Trendyol'da. Hani o reklamlar sayesinde kazandık biz. Zaten siz kampanyaya katıldığınız zaman, özel bir indirim yaptığınız zaman o tüm takipçilere mesaj gidiyor. Aynen, direkt bildirim gidiyor. Tabii bildirim gidiyor. Bildirim gidince satış yapma şansınız artıyor. Peki influencer reklamlarında Trendyol diyor ki minimum 5.000 TL bir bütçen olması gerekiyor diyor. O 5.000 TL'yi oraya koyduktan sonra peşin istiyor tabii ki bunu. Size influencerlar öneriyor. Bakın şunlar var diyor. Bugüne kadar yani isim vermekten çekinmeye gerek yok bence. Eğer sizin için bir gizlilik şey yoksa tabii ki. Influencer olarak en çok işinize yarayan reklam influencer kim oldu? Selçuk Büyük bizim reklamımızı yaptı. Ona bir pantolon gönderdik. Giydi üzerine. Çok da beğendi, güzel oldu. Bu Trendyol mu yönlendirdi Selçuk? Aynen. Trendyol yönlendirdi. Bayağı verim aldık ondan. Öyle mi? Süper. Aynen. Çünkü bu değerli bilgi. Neden? Tamam siz verim aldınız. Bir başkası aynı verim almayabilir belki. Çünkü o pantolonun üzerinde çok güzel durmuştur. Belki de o yüzden verim almışsınızdır. Belki de başka giyim firmaları ona reklam verdiği zaman herkes belki aynı verim alacak. Bilemeyiz tabii ki ama influencer reklamlarını kullanım bence çok önemli. Çünkü geleceğin bence reklam iş modeli bu. Ürün yerleştirme, influencer kullanımı, yani tamamen bence televizyon reklamlarından bile, o Google reklamlarından bile kıymetli. Çünkü içinde deneyim var. Adam o pantolonu giyiyor altına, ayakkabıyı ayağına giyiyor. Bak ben bu ayakkabıyı giydim, 39 lira şu mağazadan al diyor. Çok önemli. Bu arada mağaza ismi neydi Trendyol? UKD Beer. UKD Beer. Tabii. Tamam. Eğer mahsur yoksa mağazanızda zaten ekranda gösteririz. Tabii. Eğer arzu ediyorsanız da hani satış panelinizi de gösteririz merak edenlere. Yani tamam onu şey yaparız. Bu arada üniversitede ne okumuştunuz? Hangi bölüm? Sinoloji bölümünde okudum. Çince öğreniyorduk. Çince öğreniyordunuz. 4 yıllık bir üniversite mi? Evet, 4 yıllık. O zaman Çince'yi bayağı iyi biliyorsunuz. Bilmiyorum çünkü bu iş için üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. Bıraktınız. Anladım. Peki şey diyeceğim. Ya çok alakasız bir kategori bölüm. Çince, sinoloji. Daha önce duymadım bu arada. E-ticaret bambaşka bir sektör. Yani ticaret yapma fikri nereden geldi, e-ticaret? Şöyle aslında üniversitedeki o bölümüme de ben ticaret yapabilmek için girmiştim. Yani o zaman dolar bu kadar yüksek değildi tabii. Ticaret daha kolaydı Çin'den. Hani benim de fikrim mezun olduktan sonra Çin'le bir ticaret yapmak. Yani ne olacağı konusunda bir fikrim yoktu ama yine ticaret yapmak istiyordum yani. O yüzden o bölümü seçtim. Aslında yurt dışında ihracat yapmak vesaire, Aynen. onlarla çalışmak o amaçla. Belki dış ticaret de mantıklı olabilirdi gerçi. Yani olabilirdi ama dil bölümü okumuştum zaten lisede. Liseden sonra da üniversitede de Çince seçtim ama bitiremedim. Tabii şöyle bir şey var. Girişimcilerde ya ben doktor olacağım, hukuk ya da hukuk fakültesi okuyorum, işte avukat olacağım diyenler var mesela. Farklı sektörden, farklı dünyalarda yaşayan insanlar yani e-ticaret yapabilir miyim? Bana göre olur mu? İşte ben gümrük bilmem. Ben işte kargo, muhasebe hesapları nedir onu bilmem. KDV nedir bilmem. Ben nasıl e-ticaret yapacağım? E-ticaretin E'sinden anlamam diyen çok fazla insan var. O yüzden bence bu örnek olabilir esasında. Sinolojiydi değil mi? Evet. Sinoloji.
Yani çok enteresan bir bölüm. Çok alakasız bir baktığınız zaman. Hani sizin bölümde o üniversitede mesela arkadaşlarına baktığınız zaman kaç kişi e-ticaretle uğraşıyor? Kaç kişi ticaretle uğraşıyor daha doğrusu? Şu anda hepsi diyormuş. Şu anda bir arkadaşım geçen Instagram'da gördüm. Instagram'dan satış yapmaya başlamış. Hı-hı. Yine erkek giyim üzerine. Şu anda bir arkadaşım da Trendyol üzerinden satışa başlayacak. Ona yardımcı oluyorum. Allah Allah. Yani mezun oldu o. Kaç kişilik sınıftı sinoloji? 40 kişi falan vardı ya. %10 diyebiliriz o zaman ya aşağı yukarı. Sinolojinin e-ticaretle alakası. Trendyol'da özellikle. Evet. Evet, güzel. Yani tebrik ederim. Güzel, çok başarılı bir girişim. Yani 8 milyon TL güzel bir rakam. Yani bu arada hani rakam belirtiyorum gerçi ama bu tabii ki başarı rakamla ölçülen bir şey değil. Arkadaki operasyon, süreç, emekler, onlar elbette başarıyı adlandıran şey ama burada rakam tabii ki başarıyı gösteren, yani vitrininde olan bir durum aslına bakarsan rakam. Çünkü günün sonunda şimdi sen 70 yaşındaki dedenin yanına gidene, dede e-ticaret yapıyoruz, kaç para kazanıyorsun dediği zaman baba parayı boş ver, bak ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum dediğin zaman anlamaz. O rakama bakmak ister. Ya bu genel bir aslında mantıktır. O işin tabelasıdır aslında. Ya ben bu işten bu kadar para kazanıyorum, bu kadar ciro yapıyorum. Bu işin tabelasıdır. Ya biz de o yüzden hep o detayı çok merak eder ve sorarız. O parayı kazanabiliyorsa demek ki arkadaki operasyonu muhteşem bir şekilde kurmuş demek. Bunu tesadüfen yapamazsın. Peki bundan sonra plan ve hedefler nedir? Gelecekte bir 5 yıl sonra ne yapmayı planlıyorsun? 5 yıl sonra yine kendi markamızı ilerletmeyi planlıyoruz ve farklı sektörlere girmeyi de istiyoruz yani. Hatta şu anda var böyle bir düşüncemiz. Güneş enerjisinden elektrik üretme, GES projelerine. Bunlara yatırım yapmak istiyoruz, evet. Güneş enerjisinden elektrik üreten cihazlar mı yoksa farklı bir şey mi? Panel Yok, diyor. Güneş paneli. Ha, güneş paneli. Aynen. Evet. Devlet destek veriyor zaten bunlara. Böyle bir projemiz var. İnşallah birkaç ay içerisinde o da olacak yani. Zaten Türkiye'de yavaş yavaş yapılmaya, yani yaygınlaşmaya başladı güneş enerjisi. Ben özellikle tatil yerlerinde görüyorum panelleri evlerin çatısında. Ama tabii çok güçlü değiller. Yani sadece sıcak su amaçlı kullanılıyor zannedersem. Bu paneller yani ortalama bir 20 sene falan elektrik üretimi yapabiliyor. Ev elektriği üretiyor yani, evin elektriği. Aynen, direkt devlet satın alıyor zaten elektriği yani. Hı. Siz yaptığınız zaman devlet onu her türlü alıyor. Hı. Böyle bir planımız var. Bakalım inşallah olacak. Bireysel bir satış değil o zaman, bu tamamen devlete üretim gibi. Aynen, yani bu sistemi kurduktan sonra ÇEDAŞ o elektriği alıyor. Hı. Normal evlere dağıtımını yapıyor. Süper ya. Valla girişimcilik bu işte. Yani tek bir şeye sabit kalmamak. Ben şöyle bir cevap bekliyordum açıkçası bu soru karşısında. Ya bugün işte biz 3 lira kazanıyoruz. 5 sene sonra inşallah 30 lira kazanacak bir iş modeline evrileceğiz. Daha çok ürün satacağız. Daha fazla kişiye ulaşacağız. Kendi web sitemizi kuracağız gibi bir şey bekliyordum ama sen şimdi bambaşka bir iş modelinden bahsettin. Bu zaten hani girişimci olan kafadaki insanlar hep şunu düşünüyor. Yani tek bir yere odaklanmıyor. Evet, o an o işi yaparken tek bir yere odaklanıyor ama o işi yaptıktan sonraki adımını farklı bir işe doğru evirebiliyor. Yani bir holding gibi düşünebiliriz bunu. Yani sürekli farklı kapılara, farklı pencereleri açmak, farklı düşüncelere sahip olmak bence tam girişimcilikte bu. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Gerçekten çok keyifliydi benim için. Evet, Sefa'nın hikayesini dinledik. Güzel bir girişimcilik hikayesi var. Başarılı bir hikaye. Tabii ki sadece e-ticaret olmak zorunda değil. Ticaret olabilir, girişimcilik olabilir, hiç fark etmez. Sizin de benzeri başarı ya da başarısızlık hikayeniz varsa bu videonun altındaki yorumlar bölümündeki formu doldurup bize ulaştırın ya da bize e-posta gönderin. Belki sizi de bir gün burada konuk olarak ağırlayabiliriz. Hoşça kalın.